Pivot table kullanmak eğer say etopla'ya göre daha hızlı olduğunu anladık arkadaşlar. Peki pivot table'ı şöyle bir inceleyelim. Ne araçları var? Pivot table kullanımından biraz bahsedelim. Aynı zamanda özet tabloda diyebiliriz. Tablonun içindeyim. Pivot table'ı seçiyorum. Tamam diyorum. Yeni bir sekme açılıyor ve şöyle bir obje gözüküyor. İsmi Pivot Table 5. Hemen yanında Pivot Table alanları gözüküyor. Sicil, cinsiyet, ünvan yazıyor. Buradaki başlıklara bakarsam aslında buradaki başlıkları almış her bir kolonu burada görüyoruz. Aynı zamanda Pivot Table Analyze ve Design diye yeni bir sekmeler de belirdi. Bunlar da bir taraftan aklınıza bulunsun. An itibariyle artık hücre tabanlı bir işlem yapmıyorum. Kolon tabanlı işlem yapacağım. Birim kısmını rows kısmına sürükledim. Sanki yinelenleri kaldır yapmış gibi her kayıttan bir tane ekledi. Birim kısmını values kısmına sürükledim. Count işlemi yap. 181 tane varmış. İdari işlerden 155 tane varmış. Maaş kısmını da tekrar values kısmına sürükledim. Sayısal değer olduğu için maaş burada sum işlemi yaptı, toplama işlemi yaptı. Şu kolonun buraya çift tıklarsam şöyle bir ekran açılıyor. Burada toplamını, sayısını, ortalamasını, maksimum, minimum gibi şöyle aşağı inersek birçok artı varyasyonlar var. Number format dersem buradan da hücre biçimlendirme ayarları geliyor. Bu ayarları kullanabilirim. Bu arada şöyle sum kısmını kalsın, orayı unuttuk. Buraya kadar aslında eğer sayın alternatifi ama pivot table bundan daha fazlası. Şimdi onları görelim. Bakalım neler yapacak. Cinsiyet kısmını alıyorum. Row kısmının üstüne yeşil bir çizgi oldu, fark ettiniz mi? Buraya bırakıyorum. Şöyle bir görsel oldu. Erkek çalışanlar 1022'ymiş ve maaşı varmış. Bilgi işlem idari işlerin listesi ve erkeklerin birimlerde çalışan listesi, aynı zamanda maaşı. Biz bu işlem için hem cinsiyet hem de birim tabanlı yapmak için çok etopla, çok say formüllerini kullanmalıyız. Biraz daha işimiz zordu. Burada bir sürüklemeyle diğer formülü de kullanmış oluyoruz. Başka ne yapabiliriz? Cinsiyet üstteydi, cinsiyeti aşağı gönderiyorum. Böyle bir tablo oldu. Bu sefer bilgi işlem altındaki sayılar ve erkek kadın dağılımını göstermiş oldu. Birim kısmına geliyorum, kolon kısmına sürüklüyorum. Tablom şöyle bir yapı aldı. Mesela ben bunu boşluğa sürüklersem çarpı işaretini görüyorsunuz. Bu görüntüseli iptal etmiş oldu. Biraz görüntü karıştı. Tekrar yapalım. Cinsiyet kısmını kolon kısmına sürüklüyorum. Birim kısmını buraya ve maaş kısmını da buraya atalım. İki boyutlu bir tablo oldu gördüğünüz gibi. Burada birimler, burada cinsiyetler. İstersen bunları yer değiştirebilirim şöyle. Bu şekilde bir tablo oldu. Biraz önceki daha iyiydi. Birim kısmına bir de şuradan ünvanı getiriyorum. Bakın şöyle. Yani hem iki boyutlu tablo oldu hem de 3, yani çok eğer sayıda 3 kriterli bir kullanmış gibi oluyorum. Böyle bir rapor, böyle bir veri elde etmiş oluyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Bir de şurada filtre var. İl kısmını da buraya sürükleyelim. Buradan Ağrı kısmı için yapalım dersem Ağrı ilindeki bu dediğimiz alanları seçmiş oluyoruz. Yani pivot table'ı oyun hamuru gibi tablonuz var. Tablonuzun her açıdan bakarak farklı projeksiyonlar yakalayabilirsiniz. Tabloyu şöyle düşünün. Buradan bakıyorsunuz, bu açıdan bakıyorsunuz, buradan. Hep farklı açılardan tabloya bir projeksiyon tutuyorsunuz. Oyun hamuru gibi tabloyu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Mesela ben çalıştığım iş yerinde verimi hep doğru tutmaya çalışıyordum. Toplantıya gittiğimde sadece bir tablo, gelecek soruların hepsini Pivot Table'la cevaplayabiliyordum. Pivot Table serimize devam edeceğiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.